Nefes alın. Çünkü şu anda gördükleriniz gerçek. Dünyanın ilk yüzen sanayi şehri Kızıldeniz'de inşa ediliyor. Oksagon dev sekizgen bir yapı. Büyüklüğü San Francisco'ya eşit ve üzerinde kendi enerjisini üreten, karbon salmayan otonom araçlarla dolu dev bir üs. Maliyet 500 milyar dolar. Suudi Arabistan sadece bir şehir değil, tamamen yeni bir endüstri çağı inşa ediyor. Mısır Ürdün'e sınır. Avrupa, Asya, Afrika'nın tam ortasında. Dünya ticaretinin kalbine yerleşiyor. Peki bu yüzen canavar nasıl çalışacak? Türkiye bu işin neresinde? 7 dakika içinde her şeyi anlatıyorum. Başlıyoruz. Oksagon, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık dev projesi NEOM'un en gizli kalmış parçası. Çoğu kişi NEOM dendiğinde The Line yani 170 kilometre uzunluğundaki çizgi şehri bilir. Ama asıl devrim Kızıldeniz'in üzerinde yüzen bu sekizgen ada. Oksagon sadece bir şehir değil, aynı zamanda tamamen özel bir endüstriyel ekosistem. Üzerinde fabrikalar, laboratuvarlar, lojistik merkezler ve hatta yeşil alanlar var. Burada üretilen her ürün çevre dostu yöntemlerle yapılacak. Amaç sıfır karbon, %100 yenilenebilir enerji. Rüzgar, güneş ve yeşil hidrojen. Oksagon'un en büyük özelliği ise otonom ulaşım. Adanın içinde insansız araçlar, yük taşıyan dronlar, yeraltı ve su üstü tren hatları var. Hiçbir benzinli motor yok. Peki neden Kızıldeniz? Çünkü burası dünya ticaretinin tam merkezi. Avrupa, Asya ve Afrika'ya bir gemiyle ulaşabileceğiniz tek nokta. Süveyş kanalına 400 kilometre uzaklık, Cidde limanına 600 kilometre. Yani Çin'den gelen bir yük Oksagon'da işlenip hemen batıya gönderilebilir. Suudi Arabistan böylece petrole bağımlı ekonomisini teknoloji ve üretimle değiştirmek istiyor. Oksagon'un inşaatı 2024'te başladı. İlk fazı 2030'da tamamlanacak. Toplamda 100 kilometrelik bir alan kaplayacak. 4 ana bölümden oluşuyor. Lojistik vadisi, temiz teknoloji merkezi, yenilik üssü ve yaşam alanları. En dikkat çekici kısım ise yeşil hidrojen tesisi. Bu tesis dünyanın en büyüğü olacak. Rüzgar ve güneşten elde edilen elektrik deniz suyunu hidrojene dönüştürecek. Bu hidrojen gemilerle Avrupa'ya ihraç edilecek. Oksagon'un üzerinde ayrıca dikey tarım alanları var. Gıdasının bir kısmını kendi üretecek. Su ihtiyacını ise tuzdan arındırma tesislerinden karşılayacak. Devasa güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ihtiyacının 2 katı enerji üretecek. Fazlası komşu bölgelere satılacak. Peki bu projede kimler var? Danışmanlardan müteahhitlere, ABD'li Beçel, Fransız Engie, Japon Toyota, Çinli Huawei. İşin ilginç yanı Türk inşaat devleri de NEOM'da aktif. Limak, Rönesans, MR Türkiye gibi şirketler The Line ve diğer bölümlerde ihaleler aldı. Oksagon için henüz bir Türk firması yok ama görüşmeler devam ediyor. Türk mühendisler şimdiden Suudi Arabistan'da çalışıyor. Bu proje sadece Suudi vizyonu değil, aynı zamanda bir iş gücü yarışı. Suudi Arabistan neden böyle bir projeye 500 milyar dolar harcıyor? Çünkü petrol bittiğinde ne yapacaklarını planlıyorlar. Vizyon 2030 planı gereği ülke ekonomisini çeşitlendirmek istiyorlar. Bugün Suudi Arabistan'ın gelirinin %70'i petrolden geliyor. 2030'da bu oranı %40'ın altına düşürmeyi hedefliyorlar. Oksagon bu hedefin amiral gemisi. Ama daha büyük bir sebep var. Çin'e karşı teknoloji üstünlüğü. Çin bugün dünyanın en büyük üreticisi. Suudi Arabistan ise Çin'in mal alıp sattığı bir rota olmaktan çıkıp kendi ürünlerini üreten bir üs olmaya amaçlıyor. Oksagon'da geliştirilecek yazılımlar, yapay zeka üretim hatları, otomasyon sistemleri bunların hepsi yerli mühendisler tarafından yapılacak. Suudi Arabistan genç nüfusunu teknolojiye yönlendirip yüksek katma değerli ihracat yapmak istiyor. Üstelik Oksagon sadece sanayi için değil, aynı zamanda bir turizm destinasyonu olarak da tasarlanmış. Sualtı otelleri, yüzen golf sahaları, deniz üzerinde alışveriş merkezleri. Amaç sadece üretim değil, aynı zamanda dünyanın en zenginlerini çekmek. Sonuçta konaklamalardan elde edilecek gelir de bütçeye katkı sağlayacak.
Elbette Oksagon'un eleştirilen yönleri de var. Öncelikle 500 milyar dolarlık rakam inşaat maliyetlerinin çok üzerinde. Uzmanlar projenin tamamlanması için en az 1 trilyon dolar gerektiğini söylüyor. Ayrıca Kızıldeniz hassas bir ekosisteme sahip. Mercan resifleri, nadir balık türleri var. Çevreciler yapay adaların bu ekosistemi yok edeceğini inşa ediyor. Suudi Arabistan ise çevre dostu inşaat sözü verse de inşaat sırasında çıkan atıklar ve deniz tabanına yapılacak kazıklar büyük tahribat yaratabilir. Diğer bir sorun iş gücü. Oksagon'da çalışmak için yabancı uzmanlar getirilecek. Ancak Suudi Arabistan'ın işçi hakları geçmişte eleştirildi. Kafir sistemi göçmen işçilere yönelik uygulamalar uluslararası tepki topluyor. Şimdilik bu konuda iyileştirme yapıldığı söylense de insan hakları örgütleri hala endişeli. Bir diğer risk ise jeopolitik. Kızıldeniz son yıllarda Yemen, İran destekli Husiler ve uluslararası güçlerin çatışma alanı oldu. Oksagon gibi dev bir yatırım bu bölgede askeri hedef haline gelebilir. Suudi Arabistan bölgeyi korumak için ABD ve diğer müttefikleriyle anlaşma yapsa da saldırı riski sıfır değil. Peki Oksagon Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İki büyük sonuç var. Birincisi Türk inşaat firmaları ve mühendisleri için yeni bir iş alanı. Neom projesinde şu anda 50 binden fazla işçi çalışıyor ve bunların çoğu yabancı. Türk firmaları deneyimli olduğu için The Line ve diğer bölgelerde aktif rol alıyor. Oksagon aşamasında da Türk şirketlerinin alt yüklenici olması bekleniyor. Bu hem döviz girişi hem de teknoloji transferi demek. İkincisi Türkiye'nin benzer vizyonlar geliştirmesi için ilham kaynağı. Türkiye'nin de İzmir veya Mersin açıklarında yüzen bir endüstri şehri hayali var mı? Henüz yok. Ama bu proje gösteriyor ki 21. yüzyılda rekabet açık denizlerde şekillenecek. Petrole değil teknolojiye yatırım yapan kazanacak. Oksagon belki 2030'da tamamlandığında bugün hayal ettiğimizden çok farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. Ve Türkiye bu yarışın neresinde olacak? Sizce Türkiye böyle bir projeye kalkışmalı mı? Yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve diğer içeriklerime göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu sefer felaketten bir dirilişe gideceğiz. Aral Denizi tekrar nasıl canlandı? Kendinize iyi bakın. Stratejik ve bilimsel düşünün.